Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine çok şık bir örgü modeli çalışacağız. Şöyle bakar mısınız? İnanılmaz güzel. Gerçekten çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenir, keyifle örersiniz diyorum. Arkadaşlar bu modele 3 renk kullandım. Sizler tek renk veya birçok renkle örebilirsiniz. Kullandığım iplerden bahsetmek istiyorum. Ben 3 renk bebe ipi kullandım. Sizler herhangi bir bebe ipi veya farklı bir ip kullanabilirsiniz. Koton iplerle de çok güzel olacağını düşünüyorum. Hemen kullandığım tığdan bahsetmek istiyorum. 3.50 milimlik tığ kullandım. Benim elim biraz gevşek olduğu için daha küçük tığlar kullanabiliyorum ama eliniz sıkıysa 4 milimlik tığ, hatta 4.50 milimlik tığ bile kullanabilirsiniz. Siz elinize göre tığınızı ayarlayabilirsiniz. Şöyle hemen tersinin güzelliğini de göstermek istiyorum. Bebek battaniyeleri için, yelekler için mükemmel diyorum arkadaşlar. Şöyle iyice yakından göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık. Evet arkadaşlar, isterseniz hemen bu güzel modelin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup abone ol butonunun yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Bana destek olmak amaçlıysa bu videoyu beğenip altına güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana çok büyük bir destek olmuş olursunuz hem de bu videoların devamlılığını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, şöyle açık bir renkle başlamak istiyorum. Yine tığım 3.50 milimlik tığım ve zincir çekerek başlıyorum. Zincirimi çok elimi sıkıştırmadan çift sayı olacak şekilde çekiyorum. Yani 10, 20, 26, 28, 30 gibi tek sayı olmayacak çift sayı şeklinde zincirimi çekip dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben toplamda 20 zincir çektim. Size göstermem için yeterli olacaktır. Hemen burada elimle zincir tutuyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, şöyle 3 tane zincirimi çektim. Tığın başını doladım ve tırnağımla tuttuğum zincire batıp ikili trabzan yapıyorum. Trabzanlarımı yaparken tekrar sayıyorum ki çift sayı mı diye. Eğer çiftse sorun yok. Sonra tekrar geri dönmek zorunda kalmayalım çözüp. Bu şekilde tek tek zincirlere batarak ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, ben 20 tane ikili trabzanımı yaptım. Gördüğünüz gibi bir tane fazla zincirim kaldı. İyi ki saymışım. Sizler de muhakkak sayın. Bakın, burayı bitirdikten sonra hemen bir zincir çekip modelimi çeviriyorum. Hemen dibine batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi burada şöyle baktığımızda net miyiz öncelikle? Bakın, şuradan önden ilmek alıyorum. Tığın başını dolamadan ilmeğin içinden geçiriyorum. Tığın başını doladım. Hemen yanındaki ön ilmeğe batıyorum. Bakın. Battım. 3 ilmeği aynı anda topladım. Yanındaki ilmeğe tığın başını dolamadan batıyorum. İlmek alıyorum. Diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Bir tane de tekli trabzan. Tığın başını doladım. Hemen bakın. Şöyle normalde şu şekil batmamız lazım ama ben önden bir tele batıyorum. Bir tekli trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine kaydırma yapıyorum. Bakın, aldım, kaydırma yaptım. Tığın başını doladım. Hemen öndekine batıyorum. Tekli trabzan. Bir kaydırma. Bir tekli trabzan. Burayı kesmiyorum. Kafanız karışmaması için. Bir tekli trabzan. Bir kaydırma şeklinde ilerliyorum.
Şöyle hemen size modeli de göstermek istiyorum. Bakar mısınız güzelliğine? Çok güzel bir şey çıkıyor ortaya. Ben gerçekten çok beğendim. Ben bunu yabancı bir kanaldan aldım arkadaşlar. Ama birazcık değiştirdim. Biliyorsunuz ben modelleri çok beğeniyorum ama yaptığım modelleri ama biraz da üzerinde değişiklik yapmayı seviyorum. Bu modeli de aynısını yaptım. Üzerinde birazcık değişiklik yaptım. Evet. Bakın. Tekli trabzanımı yaptım. Son bir trabzanım kaldı. O da kenar sık iğnesi olarak şöyle zincire batıyorum. Ve sık iğne ile bitirdim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Modeli çeviriyorum. Bakın modelim ortaya çıktı. Ama bu modelde normalde bakın şöyle arkasına batılıyor. Ama arkasına şuraya batıldığında şuradaki kabartı aynen şu şekilde durmuyor. Daha böyle içe gömülü durduğu için ben çok hoşlanmadım açıkçası. Ama siz çok kabartılı, yani şurası çok kabarık dursun istemiyorsanız hemen onu da göstereceğim şimdi. 3 tane zincirimi çektim. Tığın başını doladım. Bakın normalde şuralara batabilirsiniz. Şu bakın tepedeki ilmekleri görüyoruz. Şuraya batarak ikili trabzan yapıyoruz tek tek. Ama ben buraya batmadım. Hemen şu arkadaki bakın şuralara batıyorum. Daha bir kabartılı duruyor. Şöyle ilk olana batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine bakın tek tek zaten görünüyor. Daha bir kabarık görünsün istediğim için bu yöntemi buldum. Bakın tam buraya batıyoruz ve ikili trabzan yapıyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Tüm sıraları aynı şekilde ilerleyeceğiz. Bakın şöyle çok güzel bir kabarıklık çıkıyor ortaya bu şekilde ördüğümüzde. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Harika bebek battaniyeleri, harika yelekler, şöyle şerit halinde atkılar yapabiliriz. Bakın şöyle net görünsün. Bakın şuralara batmam gerekirken ben şuraya batıyorum. Bir de gözüm şöyle ekranda acaba net miyim diye ekranı da sürekli netleştirmeye çalışıyorum. Kusura bakmayın. Böyle çok güzel modeller olunca biraz da heyecan yapıyorum tabii ki. Her zaman dediğim gibi şöyle karşımda bir arkadaşım varmış da arkadaşıma model gösteriyormuş gibi hissetmenizi istiyorum. Ben çok öyle hissediyorum. Karşımda bir arkadaşım var ve arkadaşıma bu modeli gösteriyormuş gibi hissediyorum. Sizler de umarım öyle hissediyorsunuzdur. Biliyorsunuz böyle konuşmalarım benim böyle kayıttan çıkmış gibi olmuyor. Çok doğal bir şekilde aklıma o an ne geliyorsa onu konuşuyorum sizlerle. Benim tüm videolarımın hepsi, sizler de biliyorsunuz, hepsi doğaçlama. O an ne söylüyorsam hepsini doğaçlamadan söylüyorum. Önceden bir kağıda yazıp da söylediğim yok yani. Evet bakın sıra sonuna kadar bu şekilde devam ettim. Burada son trabzana geldiğimde tığın başını doladım. Şurada hemen sık iğnem var. Ona batıyorum. Ve ikili trabzanımı da buraya yapıyorum. Bakın. Şimdi ilk sırada ilk trabzanları yaptık ya. Sonra modelimizi yaptık. Tekrar ikili trabzan. Tekrar model. Bu model bu şekilde ilerliyor. İkili trabzan model. İkili trabzan model. Ve hemen tekrar bir üst sırayı göstermek istiyorum. Bakın. Hemen dibine battım. Sık iğnemi yaptım. Yine şöyle ekranı sabitleyeyim. Bakın şu şekilde çevirdim. Hemen şu ön ilmekten aldım. Kaydırma yaptım. Tığın başını doladım. Yanındakine battım. Tekli trabzan. Kaydırma. Tekli trabzan. Kaydırma. Tekli
trabzan. Bu videoyu seyrettiğinizde diyeceksiniz ki siz de gerçekten çok kolaymış ama gerçekten çok güzel. Umarım ki beğenirsiniz. Yorumlarınızı muhakkak bekliyorum arkadaşlar. Çünkü merak ediyorum. Benim zevkimi gerçekten beğeniyor musunuz diye. Her zaman dediğim gibi ben en çok sevdiğim modelleri sizlerle paylaşıyorum. Çok beğenilen, çok seyredilen modelleri beğenmezsem eğer maalesef yapmıyorum değil, aslında yapamıyorum. Bir modeli yapabilmem için gerçekten çok beğenip heyecanlanmam gerekiyor ki o modeli çıkarabileyim. Yoksa maalesef çıkaramıyorum. Çok üzgünüm. Evet. Bakın. Sona geldim. Hemen burada batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Şu şekilde. Çok fazla videoyu uzatmak istemiyorum aslında. Bu şekilde bakın. Şöyle 3 sıra modelimi yaptım. Ondan sonra diğer sıraya geçerken trabzanla geçtim. Hemen onun da geçişini tabii ki göstermek istiyorum. Ben 3-3 yaptım. Şöyle gösteriyorum. 3-3 yaptım ama sizler 2 yapabilirsiniz. Bir sıradan sonra yapabilirsiniz. Bu sıralama tamamen size göre. Ben kendi zevkime göre ayarladım. Sizler de sıralamayı kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Geçişi ben şöyle son sık iğnemi kapatmadan hemen şöyle şu yeşille kapatıyorum. Çok pardon. Şöyle şu yeşille kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Modeli çevirdim. Şöyle iplerimi sıkılaştırıyorum. Ve burada yine aynı işlemi yapıyorum. Burayı da tekrar göstermiş olayım. Bakın şuradaki ilmekler. Şöyle şuradaki ilmekler. İlk ilmeğime batıyorum. Yine buralarda trabzanlarınızı muhakkak sayın. Eksik veya fazla olmasın. Bakın. Şöyle göstermek istiyorum. Arkaya bata bata ikili trabzanlarımı yapıyorum. Model hep kendini tekrar eden bir model. Her iki sırada bir kendini yeniliyor arkadaşlar. Trabzan ve model sayısı olarak. Dediğim gibi renk geçişleri tamamen size kalmış. Tek renkte aynı şekilde yapabilirsiniz. Daha çok renklerde de yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben şöyle renk geçişini de göstermek istedim sizlere. Umarım beğenirsiniz. Dediğim gibi hem çok kolay hem çabuk ilerleyen bir model. Ben diğerini 1 saatte ördüm. Bir atkı yaptığınızda bir günde bir atkı bitirebilirsiniz. İnanılmaz kolay. Dizinizi açıp dizi izleyerek hiç bakmadan dahi örebileceğiniz bir model. Ben şöyle konuşurken sıra sonuna gelmek istiyorum. Ki şöyle iki renkte de nasıl durduğunu göstermek istiyorum sizlere. Evet. Gerçekten çok hoş görünüyor. Şöyle uca kadar geleyim. Bakın tek tek batıyorum ve trabzanlarınızı muhakkak birkaç sıra sayın ki eliniz alışsın. Bakın son olarak hemen buradaki sık iğneye battım. Sık iğne tepesine de ikili trabzan yaptım. Bakın bu şekilde. Hemen burada ne yapıyorduk? Bir zincir döndüm. Hemen önümdeki trabzan tepesine bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra bakın hemen tepedeki trabzanların ön ilmeklerine kaydırma, tekli trabzan. Kaydırma, tekli trabzan, kaydırma ve tekli trabzan. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bakın modelim ortaya çıktı. Ben sıra sonuna kadar örüp hemen dönüyorum. Bakın sıramın sonuna geldiğimde en son trabzana sık iğne yaparak bitiriyorum. Ve gördüğünüz gibi modelim ortaya çıktı. Hemen diğerini de şöyle getirmek istiyorum.
Gerçekten çok şık. Kendim yaptım, kendim çok beğendim diyebilirim. Evet, bu şekilde istediğiniz gibi ayarlamaları yapabilirsiniz. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.